videonun kapanışını yapamadım. Neden? Çünkü dün beni soydular. Gece saat 3 oldu. Hala eğlenmeye devam ediyorlar. Bak, parka bakın arkadaşlar. Evsizler ordusu var. Evsizler. Şu anda Rio de Janeiro'da en çok turist çeken yer. Sadece $1. Bir tane kokteyl. Pardon, Türk müsünüz? Şu çantamın en önünün fermuarı açılıyor. Abi lafta ülkenin en turistik yerindeyiz, anasını satayım ya. Hiç böyle bir şey beklemiyordum aynen. Dışarısı ne kadar leş, içeriye bak. Bu akşam buralar yıkılacakmış. Adana mübarek, şuraya bakın. Resmen Rio'da bir pazartesi festivali. Polis yok, polis yok, polis yok diyor. Herkese merhabalar, ben Deniz Pehlivan. Sizleri şu anda Rio de Janeiro'dan sesleniyorum. Brezilya'ya geldiğimizde, önceki bölümü izleyenler bilir, önce Copacabana ve Ipanema sahillerini gezip bölgeyi size anlatmıştım. Şimdi bugün Rio de Janeiro'nun biraz da renkli yüzünü, bohem yüzünü, aynı zamanda hem turistik hem yerel hayatın döndüğü yerleri göstermeye çalışacağım. Benim için Rio de Janeiro, Brezilya'da gördüğüm en güzel şeylerin başında geliyor. Gerek denizi, gerek buradaki tarihi dokusu, gerek sokakları ve havasıyla çok beğendiğim bir yer. O yüzden size böyle farklı bölümler yapacağım. Hazırsanız şimdi şu arkamda gördüğünüz meşhur Rio de Janeiro'nun sembollerinden bir tanesi olan merdivenli, fayanslı sokaktan başlayalım diyoruz. Buradan başlarız gezmeye, sonra bohem mahallelere gideriz. Yemek yeriz, kafelerini gösteririm. Böyle sizler ekranlarınızın başında, ben de elimde GoPro'mla güzel bir gün geçiririz inşallah. Haydi bakalım, Rio de Janeiro gezimiz başlıyor. Of, bu kadar turist nerede var, değil mi? Olmaz ya. Ya merdivenler görünmüyor. Evet. Vay. Çok kalabalık gerçekten de. Ki biz şu an yoğun bir dönemde gelmedik buraya, yani yoğun dönemine gelsek demek hiç gezemeyeceğiz. Bulunduğumuz yerin adı Escadario Celeron, yani Celeron merdivenleri. Buranın çok güzel bir hikayesi var. Tek bir adam ülkenin, şehrin en büyük turizm, aslında bunu yaparken turizm amaçlı yapmıyor, noktalarından bir tanesini kuruyor. İşte şimdi burayı gezerken size çok güzel bilgiler aktaracağım ama hikaye aslında merdivenin en üst noktasından başladığı için oraya çıkmamız lazım önce. Hadi gelin. Çıkamadık yukarıya çünkü Nesibe bunu gösterdi. Fatih Sultan Mehmet fayansı var hanın ve bayrak var yan tarafında. Bizden 2 tane figür var, başka yok diye biliyorum zaten. Şimdi çıkabiliriz, burayı da gösterdiysek. İlk adımlardan bir tanesi biziz arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3. adım. Burada böyle yaklaşık yukarıya kadar 100'e yakın bir adım atabiliyorsunuz. En yukarıda da Brezilya bayrağı var. Şimdi Brezilya bayrağının olduğu yerden başlayalım. Celeron aslında Şilili bir fayans ustası mı dersiniz, sanatçısı mı, öyle bir insan. İç savaş oluyor Şili'de ve oradan sonra yaklaşık 60 ülkeyi geziyor. En son Rio de Janeiro'ya geldiğinde bu mahalleye taşınmaya, yaşamaya karar veriyor ve diyor ki ben önce şu Brezilya bayrağıyla böyle bir sanatımı icra etmeye devam edeyim, keyfime bakayım, Rio'da yaşayayım diyor. Hatta burada başlattığı bu akımla birlikte bütün aşağıya doğru giden, yani sokak boyunca giden fayans sanatını yapmayı planlamıyor ilk başta. Zamanla gelişiyor. Bu abi aynı zamanda buraya gelen insanlar zamanla, bu cadde büyüdükçe farklı ülkelerden fayanslar getirmelerini söylüyor ve insanlar farklı dünyanın dört bir yanına fayanslar da getiriyorlar ve aşağıya doğru yayılmaya başlıyor. Bununla beraber burada en önemli şeylerden bir tanesi de bu abi 2013 yılında şurada bir yerde evi var. Tam evi şu aşağıda da olabilir, emin değilim. Evinin önünde yanarak ölüyor. Yanarak öldürüldüğünü, iş ortağının da yaptığını söyleyen var, intihar ettiğini söyleyen de var. Ve ölmeden önceki yıllarda kendisine Rio de Janeiro'nun onursal vatandaşlık ödülünü veriyorlar. Sırf şehre olan katkısından dolayı. Ve bakın onun yaptığı bir cadde arkadaşlar, bir işte merdivenlerin olduğu bölge şu anda Rio de Janeiro'da en çok turist çeken yer. Sadece bir kişinin bu sanata olan aşkı ve sevdası sayesinde şu an günümüzdeki buradaki insanlar da para kazanıyor. Ülkeye dolar da giriyor. Sokak ne güzel bak, capcanlı oluyor. Bir sürü olumlu şey oluyor. Keşke bizde de neredeyse bütün illerimizde, turistik yerlerimizde böyle sokaklarımızı murallarla, grafitilerle süslesek. Bunu birçok kez videomda da söylüyorum zaten. Çok etkili arkadaşlar. Turizm için çok böyle, yabancılar çok seviyor böyle şeyleri.
Bakın günümüzde insanlar evlerinin önünde tezgahlar açıyorlar ve arkamda gördüğünüz gibi turistlere yerel içkileri olan caipirinha, bu şeker kamışından yapılan bir içki, içerisinde limon, işte şeker, buz koyuyorsunuz, çalkalıyorsunuz ve mojito gibi içiyorsunuz. Şu anda onu satıyorlar ve fiyatı o kadar uygun ki burada. Göstermek istiyorum size de. Sadece $1. Bir tane kokteyl. Hem turistler mutlu hem halk. Bir tane de ben alayım ya. Gelmişken bir caipirinha içeyim mam. Hadi sen beni bir çek. Ablalar burada kendi evlerinin önünde caipirinha yapıyor demişti. Bir tane aldık. Yani böyle alkollü, limonlu, şekerli bir içki. Güzel, fiyat performans olarak şu kadar şey $1 arkadaşlar. $1 kokteyl alabiliyorsunuz burada. Şimdi aşağı inmeye başladık yavaş yavaş böyle yürüyerek. Dünyanın dört bir yanından, ülkelerden, şehirlerden böyle çok farklı fayanslar var. Gerçekten adam uğraşmış, ömrünü buna adamış. Ve ömrü boyunca 2000 miydi, 20.000 miydi ne şey çiziyor. Portre, insan yüzlerini çiziyor. Ve bu kazandığı paralarla dünyayı geziyor zaten. Akabinde de buraya yerleştiğinde o paralarıyla hatta evdeki eşyalarını sattığı söyleniyor. Bu fayansları alabilmek için. O yüzden sadece Rio için değil, Brezilya için de çok önemli bir sanatçı aslında. Bazı eserlerinde de biraz sonra görürsem göstereyim. Zenci bir kadın teması var. Herhalde o aşağıdaydı. Aşağı inince göstereyim size. Buldum. Şu mesela zenci kadın teması soruluyor. Niye diyor böyle bütün eserlerinizde zenci kadın teması kullanıyorsunuz? O benim diyor, özelim diyor. Yani bende derin bir yarası var, hikayesi var diyor. Söylenene göre iç savaş çıktığında Şili'de orada karısını bırakıyor. O zaman kız arkadaşını bırakıyor ve sonra da hamile olduğunu öğreniyor. Ve eşi, daha doğrusu sevgilisi çocuğunu doğururken ne yazık ki ölüyor ve abi gidemiyor eşinin yanına. Gidemediği için, sonradan öğrendiği için bütün eserlerinde sevgilisini kullanıyor. Afrikalı kadın diye geçiyor aslında ama birçok hikayede de bildiğim kadarıyla eşinin zenci olduğu için Afrikalı değil, aslında Şili'de bir zenci kadın olduğu söyleniyormuş. Pardon, Türk müsünüz? Sizden başka oraya çıkan yoktu. Mavi yukarıya çıktı. Şöyle ne yazıyor? Brazil et amo celeron. Ama bari bazı fayanslar görüyorsunuz düşmüş zaten. Ama şeydi ya, gerçekten adam uğraşmış yani, 30 sene hayatını vermiş. Buraya gelmişken görmek gerekiyordu. İyi ki de geldik. Artık buradan çıkıyoruz. Yol üzerinde çok güzel murallar ve grafitiler de yapmışlar. Hemen merdivene varmadan önce. Yukarıda tabii bir sürü böyle yaşamın olduğu farklı semtler var. Aşağıya indiğinizde de bakın arkadaşlar. O kadar çok evsiz var ki, yani Rio'da az bile. Sao Paulo'da falan çok daha fazla. Biraz sonra çok göreceksiniz. Bulunduğumuz bölgenin ismi Lapa. Burada gece hayatı daha çok oluyor. Ama dediğim gibi önceki bölümlerde gece hayatını hiç beğenmedik buranın. Hiç bize göre bir yer değil. Biz daha çok Lebon bölgesinde gezmeyi daha çok sevmiştik. Şuraya yukarıya kartını bırakırım. Oradan da bakarsınız. Hadi şimdi sizi dünyanın en ilginç kiliselerinden, katedrallerinden birine götüreyim. Lapa bölgesine giriş yapmış bulunmaktayız. Burada böyle kolonyal dönemden sanki kaldığını düşündüğüm eski evleri görüyorsunuz. Dışarıya böyle grafitilerle süslemişler. Şu kemerin olduğu yerden şimdi şuradaki meşhur katedrallerine gidiyoruz. Parka bakın arkadaşlar. Evsizler ordusu var. Evsizler. Diyorlardı ki burada öyle çok rahat rahat gezmeyin. Yani ne olur ne olmaz diyorlardı. Herhalde şu an şu parkta bir 50 tane evsiz böyle betonlara, çimlere uzanmış güneşleniyor. Lapa'nın tam merkezine geldik. Özellikle gece hayatının olduğu işte bölge burası. Şuradaki kemeri geçiyorsunuz. Şuralarda arkadaşlar biz cumartesi günü gelmiştik. Binlerce insan vardı ama hiç tekin bir yer değildi. Biz bir de yanlışlıkla şu arka sokaklara falan gittik. Garip garip tipler vardı. Herkes uyuşturucu kullanıyordu. O yüzden hiç kendimizi burada mutlu hissetmedik. Affedersiniz, çiş, kaka hepsi kokuyordu buralarda. Asla gelmem dediğim bir bölge ama meğer bunun arka tarafında tarihi bir bölge varmış. Bunu bilmiyordum. Oraya doğru ilerleyelim. Nasıldı o gün kokular gençler? Buradayken. Abi çok evsiz var, çok ya. Ve burada bir şey dikkatimizi çekti. İnsanlar, evsizler para istedikleri zaman ya da sigara istediğinde neredeyse herkes veriyor. Yani aralarında böyle bir şey olmuş gibi, yani evsizlere ayaklanmasınlar diye mi denir, nasıl da doğru bir şey söylenir bilmiyorum ama enteresan bir sahneler görüyoruz burada.
Ya şu Shell'in içinde içki hatırladım satıyorlardı şurada ya. Abi şurada tezgah kurmuşlardı. İçki, sigara satıyorlardı Shell'in içerisinde. Kiliseye doğru gidelim bakalım. Gençler geldik ama bizden başka turist yok burada. Ya insan ister istemez tırsıyor. Mam'ı Sao Paulo'da soymaya kalktıkları için hala etkisindeyiz. Telefonunu çalıyorlardı neredeyse. Zaten buradaki insanlar, taksiciler, Uber şoförleri falan dikkatli olun her yer olduğu gibi ama Rio'da daha dikkatli olun diyor. Şu katedrale gidiyoruz. Dünyanın en enteresan katedrali. Şuradan sağdan gidelim ya. Sağ. Of ya, her yer çiş kokuyor ya. Abi lafta ülkenin en turistik yerindeyiz, anasını satayım ya. Dur bir dakika bakalım bir. Gelin. Ha evet. Bak kadın bağırıyor, bak Nesimam sana. Neden bizden başka kimse yok abi? Burası ünlü bir katedral değil mi ya? Şurada bir abi var, güvenlik. Güvenliğe benziyor, evet. Entrada'yı sorun, Entrada'yı. Burası dünyanın en büyük katedrallerinden bir tanesi. Dışarıdan baktığınızda oldukça çirkin görünen bir yapı. Piramit gibi, Mısır piramitleri gibi. İçerisine girelim bakalım. Vitraylara bakın. Çok iyi. Vay vay vay. Oo arkadaşlar. Süpermiş. Hayatımda gördüğüm en ilginç yer katedral. Yüzlere bakalım. Biz zaten Yüzlere. Hiç böyle bir şey beklemiyordum aynen. Dışarısı ne kadar leş, içeriye bak. Şu yan taraftan. Canlısı çok daha iyi. Hadi bakalım. Giriş ücretsizmiş, hayret. 1979'da yapılmış bu katedral. 20.000 kişi aynı anda dua edebiliyormuş. Abi muhteşemmiş ya. Dışarısı bu kadar kötü görünürken içerisinin heybetine hayran olduk. Çok yüksek, 70 metre yüksekliğinde yaklaşık olarak. Özellikle şu vitray için yıllarca uğraşmışlar, vitraylar için. Burası Rio de Janeiro'nun arkadaşlar finans merkezi. Böyle görüyorsunuz her yerde böyle gökdelenler var. Şimdi gideceğimiz çok güzel bir durak var. Orada benim özellikle Instagram'da birçok kez gördüğüm ve daha önceden gidemediğim ünlü bir kütüphane. İçerisi bayağı zengin. Bildiğim kadarıyla Portekiz kaynaklarının en çok olduğu kütüphaneye götüreceğim sizi. Neden Portekiz kaynakları? Çünkü Brezilya'da Portekizce konuşuluyor. Diğer Latin Amerika ülkelerine bakınca tek Portekizce resmi konuşulan, Portekizliler tarafından zamanında sömürülmüş ülke Brezilya olduğu için. Portekizliler de buraya geldikleri zaman ilk yaptıkları şey tabi dini olarak toplumu eğitmeye çalışmak. Aynı zamanda buraya gelenler genelde İtalyan, İspanyol ve Portekizli. Bu insanların bu kadar zaten karmaşık bir etnik kökenlerinin olmasının da en büyük sebebi bu. Ve şehirde dediğim ya Portekizlilerden kalan en önemli eserlerden bir tanesi işte burası. Bu kütüphane sadece dışarıdan baktığınızda böyle görselliği olarak güzel değil. Aynı zamanda içeride fantastik böyle filmlere konu olabilecek. İç dizaynıyla da insanları kendine çok çekiyor. Buraya daha önce dedim ya gelmemiştim. Şimdi gelin içeriye girelim. Kütüphane çok iyiydi var ya, gerçekten içerideki kitapların içerisinde böyle resmen insan kayboluyor gibi oluyor. Fantastik film gibi. Muhteşemdi ya. Dünyadaki en çok Portekizce kitabın olduğu kütüphaneymiş burası. Evet, kaynağında. Öyle yazıyor. Ve Eseri. içeride isterseniz çalışabiliyorsunuz oturup. Muhteşem huzurlu böyle sakin bir ortamı var. Ben şeye benzettim içeriği. Hani Harry Potter'ın Hogwarts. Hogwarts var ya. Ona benziyordu. Gerçekten hani geldiğinizde Rio'ya burası Sana mutlaka. bugün hangi görünmeli. bölümü yazdık? Bugün Expecto Patronum. Expecto Patronum En yap. zor büyü. Acık- Ben nazar duasından başladım. Acıkmaya başladılar. O yüzden şu an oksijen gitmediği için saçmalama saatimiz. Şimdi buranın çok ünlü bir neyi var? Kafesi var.
Evet. Oraya gidip tatlı, kahve, tarihi bir binada oraya doğru ilerliyoruz. Bulunduğumuz bölge oldukça merkezi. Böyle trenlerle, tramvaylarla ulaşımınızı sağlıyorsunuz. Hadi bakalım tatlımızı yemeye gidelim. Tramvayı da görünce Eminönü'ne gelmişim gibi hissettim. Şu an Türk olarak Brezilya'yı geziyoruz ama hissettirdiği şey hani buradan Ayasofya'ya doğru yürüyeceğim gibi geliyor. Çok güzel yapılar var. Bakın hiçbir tanesinde balkon yok. Tam o dönemin izlerini görebiliyorsunuz. Rengarenk evler 2-3 katlı. Burası zaten şehrin en tarihi bölgelerinden bir tanesi olarak biliniyor. İlk yerleşim olan yerlerden bir tanesi. Ama etrafta hiç turist yok. Ve çok sakin. Karnaval zamanı gelsek demek ki yer bulamayacağız. O yüzden hem fiyatlar açısından çok uygun şu anda hem de sakinlik anlamında. Şöyle gidelim bakalım. Yolun ortasında böyle abi var. Tabela tutuyor. Dükkana yönlendiriyor muhtemelen. Onun mesela işi bu. İnsanlar günde 2, 3 hadi bilemedim 5 dolar yaşamaya çalışıyorlar Brezilya'da. Zenginin aşırı zengin olduğu, fakirin de yine aşırı fakir olduğu bir Latin Amerika ülkesi. Böylesine bir ülkede bu kadar böyle kaosun olduğu bir yerde dünyaca ünlü bir kafe. Confeitaria Colomba. Bakın insanlar kapının önünde sıra bekliyorlar. Of, içerisi çok iyi ya. Bakar mısınız? Ana sıra var. Sıra var tabii canım. Ama muhteşem değil mi? Böyle sanki 100 sene önce bir yere gelip yemek Aynen yiyormuşsun öyle. gibi hissediyorsun. Şimdiden girişinde bile. Of of of, sıraya bak. Allah'ım çok güzel tatlılar görünüyor. Şuralarda da var. Fiyatları genelde 3 dolar civarında. Ama önce oturacak yer bulmamız lazım. Sonunda ya. Fotoğraflardan seçerek gösteriyoruz. Bundan bir tane, bundan bir tane. Mil folhas de creme. Yes, milf. Mil folhas de creme. Cafe con leche, hermano. Café com leite? Sen istiyor musun kahve? Sen mam. And Cafe Espresso Mochaccino. O kadar dolu ki yer bulamıyorsunuz. Bulduğunuzda da oturacak yer yok. İkinci kattayız. Böyle güzel bir manzarası var buranın. Tavanlarda böyle çok güzel vitraylar var, rengarenk. Zaten içerideyken tarihi bir yerde olduğunuzu anında hissediyorsunuz. Çok büyük bir yer aynı zamanda. Sevdik burayı. Bakalım tatlıları nasıl? Aslında buranın milföylü bir tatlısı var. Meşhur ama kalmamış. Çok insan var. Biz de şöyle bir tatlı söyledik. Ben artık bandırdım. Güzel. Çok lezzetli. Tazecik. Aa, çok güzelmiş Nes. Enerjiyi alalım, az sonra devam. He? Harika değil mi? Tatlımızı yedik. Şimdi çok güzel bir yere gidiyoruz. Sadece pazartesi günleri böyle samba kültürünü görebileceğiniz etkinliklerin olduğu bir mahalle burası. Hava yavaştan kararmaya başladı. Yavaş yavaş yürüyerek 20-25 dakikada varabiliyormuşuz. Akşamüstü millet bir demleniyormuş. Sonra 8 gibi etkinlik başlıyormuş. Hava da soğumaya başladı. Bakalım dans ederek ısınacağız. Merkezden ilerleyerek böyle gökdelenlerin gölgesinde şimdi Rio de Janeiro'da o sambacıların, bohem mahallelerinin olduğu yere gidiyoruz. Allah, şimdi eğlencenin olduğu yere gidecektik ama Muhammed'in telefon hattı yoktu. Claro'ya gittik. Bizim kullandığımız Jorios markasına göre 2 kat daha çok para çektiler. İstediler. 12 GB internete kaç para dedi Muhammed? 24 dolar diyordu. Biz de geldik Jorios'a. Bizim tanıdık marka bu. Mama 12 GB internet 12 dolara halledeceğiz şimdi. Böyle bizim postaneler var diye eskiden. Sistemleri şu şekilde. Aslında banka gibi de aynı. Ama bir Claro'nun lükslüğü yok tabi. Buradan internetimizi alacağız ve vamos. Obrigado. Bye bye. Çık. Var ya. En son biz kaldık. İçeride en son biz kaldık. Muhammed'in gitmiş tek pasaportundan 2 tane kart vermiş. Karttan çekti. Nakit aldı. Sonra dedi ki size kaç tane kart lazım dedik. Bir tane dedik. Yani bir tane pasaport verdik. Değiştiremem ki, geçmiş olsun dedi. Sonra biz tabi celallendik. Bir şekilde paramızı geri aldık değil mi? Hakkımızı
Hakkımızı İyi yedirmedik. ki karttan çekmemişti. Karttan çekseydi vermezdi. Evet vermez. İade edemezdi. Bizde kart çalışmıyor zannettik. He Çünkü ya. oluyor bazen öyle. Ya bir de bu GSM şirketleri aynı zamanda kargo şirketi olduğu için kafaları karışabiliyor. Bir de en son biz geldiğimiz için bayağı bir sıkıntı oldu. Yarım saat 45 dakikadır buradayız. Abi de Hadi devam. Mesela ilkini çekti çat diye, ikincisini çekmedi. Her sistem öyle. Havalimanında da benim çekmedi. İki İkinci- tane çekmiyor. Tek Oha. çekmiyor evet. Aynen. Sistemleri Abi bu. Öyle bir şey Saçma. var. Ben de gittim bankaya aradım. Numaraki hoş havalimanında. geldin mam. Finans merkezinde yürümeye devam ediyoruz. Burası bambaşka bir diğer ülke oldu resmen. Hani bu ülkede Amazonlar da var, böyle yerler de var. Yani arada çok farklı etnik kökenlerin ve gelir düzeyinin, yaşam düzeyinin olduğu bir coğrafya Brezilya. Yolumuzda giderken yine buralarda da mısır satıyorlar, patlamış mısır. Latin Amerika'da daha hiç kötü patlamış mısır yemedik. Canımız çekti. Bunu alıp yiye gidelim. Adam ağzına kadar doldurup verdi. Görüyor musun be mam kardeşim? İyi insan her yerde, bonker insan her yerde İnsanlık bonker. ölmemiş. Vallahi 5 verdik buna, 1 dolara mısırımızı aldık, yiye Rio de Janeiro'da dolanıyoruz. Rio de Janeiro'nun iki yüzü, bakın şu gökdelenlere, lükse, ihtişama bakın. Bir de sabah o meydanda gördüğümüz evsizlere bakın. Şu an en zengin bölgesindeyiz. Pedra dos Sal, salsa gecelerinin pazartesi günleri etkinliğin olduğu yere geldik. Burada bir meydan vardı, onu arıyoruz. Herkes orada etkinlik yapıyormuş. Burada böyle grafitiler var, renkli. Burası mı? Ha. Kimse yok nesi be? Erken mi geldik? 8'de başlıyor. Ha 8'de başlıyormuş. Burada değilmiş. Meydanın olduğu yere gidin dediler ama burası da çok güzelmiş ya. Evet. Tarihi böyle binalar var, rengarenk, bakın tatlı tatlı. Çok güzel böyle barlar, kafeler var oturabileceğiniz. Bohem bir mahalle burası. Rio de Janeiro'da mutlaka görülmesi gereken yerlerden diyorlardı. Ben de ilk defa geliyorum buraya. Abi çok güzel oldu ya. Şuraya bakın, keşmekeşe. Bizden başka hiç turist görmedim bu arada. Vay vay vay. Sokağa döndük. Bakın yani direkt ülkenin 200'ü, yani 300 metre ileride milyon dolarlık şirketler, gökdelenler var. Burada direkt halkın içine karışabiliyorsunuz gibi. Tezgahları kurmaya başladılar. Bu akşam buralar yıkılacakmış. Bakalım nasıl olacak. Bak bu tezgahların hepsini yeni kuruyorlar mam. Oo bak alkolleri de dizmişler oraya. Buradan gelip içersiniz akşam diye. Sokak yemeği de olsa güzel olur ha. Abi resmen şu an şey gibi hissediyorum ya Muhammed, böyle ben filmlerde bir yerdeymişim gibi. Çok değişti değil mi şu elektrik telleri falan. Ya arada 200 metre var ya. 200 metrede 200 sene değişti. İşte burada oluyor gençler. Burası tıklım tıklım oluyor ama normalde. Tabii şimdi başlamadı, biraz sonra şuraya bakalım ne olacak. Biz de merakla bekliyoruz. Şu an düşük bir sezonda olduğumuz için bilmiyorum ne olacağını ama bu kadar stand kurulduysa az sonra başlar. Gece oldu, insanlar mekanlara yavaş yavaş dolmaya başladılar. Günlerden pazartesi olmasına rağmen herkes burada eğleniyor. Brezilyalılar hafta içi ya da hafta sonu dinlemiyorlar. Bakın akşam çekmiştim, hatırlıyor musunuz burayı? Şimdi şu sokağa dalacağım. Şu sokakta biraz sonra inanılmaz dans gösterileri, eğlenceler, böyle partileri göreceksiniz. Bir yanda böyle sokak satıcıları, alkoller, işte içkiler var vesaire, yemekler, hepsini size göstermeye başlıyorum. Haydi bakalım. Tezgahların hepsini açmışlar. Sağ tarafta tezgahlar, sol tarafta restoranlar var. Que bom, que luz como areia no mar. Água do Pará. Vamos nos levar, fazer merda. Böyle eğleniyorlar. Bakın. Abi bir anda her şey değişti. Burada et, sosis, tavuk, domuz, ne ararsan var. Gece pazarına dönmüş. Cerdo. Cerdo.
Porco. Abi festival havasına döndü ya her yer. Gündüz bomboştu burası, hatırlıyorsunuz. Bakın burada aklınıza gelen her içki var. Kokteyl yapıyor adamım. Çok güler yüz. Meyveli kokteyl yapıyor. Allah Allah. Adana mübarek. Şuraya bakın. Of çok iyi koktu be. Caipirinha çılgınlığı var. Bakın görüyorsunuz. İnsanlar sıraya girip caipirinha içiyorlar. Çok kalabalık. Yani ilerlemek çok zor. Küçük bir bölge aslında burası. Ama pazartesi olunca herkes pazartesi, düşünün ya, cumartesi ya da cuma değil, buraya özel yıllardır düzenlenen bu gelenek için geliyorlar. Abi aşağısı felaketti ya. Kımıldayamıyorsun ki. Ama yine de güzel. Mesela müzik olduğunda herkes aynı anda aynı ritimde söylüyor. Ve tepeye çıkıyorum. Resmen Rio'da bir pazartesi festivali. Saat gece 2 oldu. Hala dans ediyorlar. Gerçekten eğlenmeyi seviyorlar. Güvenli bir ortam. Yemekler var. Eğlence var. Daha ne olsun. Yani Rio'da, hani Rio'yu bulduğumuz nadir yerlerden bir tanesi. Gece oldu, acıktım. Bir şeyler yemek istedim. Tanesi 2 dolar. Ne alırsanız. Orta Amerika'da bunların hiçbir tanesi yoktu. Şurada isterseniz pilav ve salata koyuyor. Bunun tanesi 15. Yani 3 dolara falan geliyor. İnanılmaz kalabalık. Yani pazartesi günü bu kadar insan nereden geldi ya? Böyle bir şey yok. Bu kadar lezzetli nasıl yapabiliyorlar ya? Tavuk tazecik. Üstüne bir sos sürdü. İnanılmaz lezzetli. Hello. Hello. Delicious ya. What do you want? Numara 6 oldu. Gece saat 3 oldu. Hala eğlenmeye devam ediyorlar. Bakın. Burası sıradan bir sokak. Vay be. Ve insanlar birçok blokta burayı okuyup geliyor arkadaşlar. Dünya böyle eğleniyor aslında. Videonun kapanışını yapamadım. Neden? Çünkü dün beni soydular. Soyacaklardı. Lan Ama deniz yer şey yapar mı? yer mi Anadolu çocuğu? Ya dün bir tezgah kurdular. Yani nasıl düştük? Bütün herkes öyle ortamın içinde. Nasıl yakaladım adamı anlatayım size. Bir tane tam ortada böyle dans eden kızlar var. Onları izliyorsunuz. Sonra elemanlar geliyor. Gelin gelin bakın diyor. Herkes dans ediyor. Siz de katılın diyor. Gidiyorsun yanlarına. Böyle çok böyle arkadaş yanlısı şey davranıyor. Ha böyle turist olarak da arkadaş gibi davranıyor sana. Ondan sonra üzeri böyle çıplak bir çocuk. İşte dövmeli falan böyle tam şey filmlerinde, favela filmlerindeki gibi, Rio de Janeiro'daki. Ondan sonra
Çocuk böyle işte konuşmaya çalışıyor sizinle. Bakın bakın ne güzel dans ediyorlar diyor. Ulan şöyle bir bekledim. Ben biraz işkillenmiştim zaten. Bekledim abi. Hafiften böyle şu çantamın en önünün fermuarı açılıyor. Ama ben onu hissediyorum açıldığını. O kadar kalabalıkta olmamıza rağmen. Ve gece 3 müydü? 3 falandı. Eleman ama hala çaktırmadan bakın yapıyor, tamam mı? Sohbet etmeye çalışıyor. Sonra ben bekledim abi. Fermuarı açtı. İçinden bir şeyi çıkarttı. Bu arada sanıyorlar ki orada cüzdan, telefon var. Ben oraya gözlüğün kabını koymuştum sadece. Ondan sonra bak, şöyle geldim. Bak böyle duruyorum ya. Döndüm. Elimden aldım şeyi. Sen gözlüğü. ne yapıyorsun dedi. Ne yapıyorsun lan sen dedim. Çocuk ne yaptı peki biliyor musunuz? Dans etmeye devam etti. Ya sonra dövmeli şerefsiz geldi. Benim yakaladığımı fark etti. Ondan sonra polis yok diyor. Ulan dedim. Hadi dedim, yabancı memleketteyiz. Ne yapacaksın ya? Ne yapabilirsin ki? Hiçbir şey yapamazsın. Ondan sonra bu elemanla, bu dövmeli çocukla, kızlar zaten bir tezgah ya. Kavga ettiler. Yani kimseyi soyamadıkları için kavga etmeye başladılar. Ondan sonra ben bunları yakaladıktan 1 dakika sonra herkes dağıldı. Yani dün gece başımıza böyle bir şey geldi. Hani zaten ben bekliyordum. Orada soyulmama, yani hırsızlık. Böyle ama çoğu da bu tezgahı yapanlar böyle belli noktalara şey yapmışlar. Tezgah açmışlar. Ya herkesin bir semti var. Yani zaten buralar hırsızlığın çok olduğu ülke ya. O yüzden bir şekilde dünü atlattık. Bak sesim bile kısık bağırmaktan insanlara. Benim de ilk defa başıma geliyor. Yalnız nasıl fark ettim, nasıl böyle hissettim, gerçekten ben bile şaşırdım. Bugün ayrı bir bölüm yapacağım. O yüzden bu videoyu kapatıyorum. Sonraki bölümde sizi Rio de Janeiro'nun tepelerini gezdireceğim. O bölümde de inşallah böyle uzun Rio'yu anlatırım. Şimdilik sizlere Rio'dan selamlar. Bir sonraki bölümde tekrardan kaldığımız yerden devam ederiz. İnşallah soyulmadan, sağlıklı bir şekilde. Hadi bakalım, bay bay.